Avustralya'nın New South Wales eyaletine bağlı Muswellbrook kasabası, kömür madenleriyle ve sakin banliyöleriyle bilinen sıradan bir yerdi. 29 Şubat 2000 gecesi ise bu kasaba, ülke tarihinin en korkunç cinayetlerinden birine tanıklık edecekti. Olayın vahşeti öylesine büyüktü ki, ertesi gün tüm Avustralya şok içindeydi. O gece 44 yaşındaki John Price işe gitmemişti. Normalde çalışkan, düzenli bir adamdı. Arkadaşları hemen endişelendi. Özellikle yakın dostları, Price'ın sevgilisi Catherine Knight hakkında duydukları tehditlerden dolayı çoktan tedirgin durumdaydı. Polis, Price'ın evine gidip kapıyı çaldığında içeriden hiçbir ses gelmedi. Perdelere sinmiş karanlık, sessizliği daha da ağırlaştırıyordu. Komşular da sabaha kadar evin ışıklarının açık kaldığını söylemişti. Polisler kapıyı açmaya karar verdiklerinde içeriden ağır bir koku geldi. Bu koku sıradan bir evin kokusu değildi. Keskin, metalik, mide bulandırıcı bir histi. Kan kokusu. Kanlı izler. Kapıdan içeri girdiklerinde ilk gördükleri şey koridor boyunca uzanan kan izleriydi. Yerde sürüklenme işaretleri vardı. Sanki bir beden odalardan mutfağa doğru çekilmişti. Kan duvarlara sıçramıştı. Bu manzara bile tek başına korkunçtu. Ama asıl dehşet mutfakta bekliyordu. Mutfakta büyük bir tencere ocakta kaynıyordu. İçine baktıklarında gördükleri şey hiçbir polis memurunun unutamayacağı bir sahneydi. İnsan eti ve sebzeler. Yanında pişirilmiş et parçalarının servis tabaklarına yerleştirildiği masalar vardı. Tabağın kenarına patates, sos ve sebzeler özenle konmuştu. Tabakların üzerine yazılmış isim kartları vardı. John Price'ın çocuklarının isimleri. Bu ayrıntı polisin kanını dondurdu. Çünkü bu sadece bir cinayet değil, planlı bir vahşet gösterisiydi. Polisler evin yatak odasına ilerlediklerinde John Price'ın parçalanmış bedenini buldular. Vücudu bıçak darbeleriyle delik deşik edilmişti. Resmi rapora göre 30'dan fazla kez bıçaklanmıştı. Ama en korkutucu ayrıntı, bedenin derisinin yüzülmüş olmasıydı. Deri, evin içinde kapıya asılıydı. Bu yöntem, sıradan bir öfke cinayetinden çok daha ileri bir noktayı işaret ediyordu. Ritüelistik, sadist bir vahşet. O gece olay yerine ilk giren polislerden biri, yıllar sonra şu sözleri söyleyecekti. "Kariyerim boyunca böyle bir şey görmedim ve muhtemelen bir daha da görmeyeceğim. O sahne bir insanın kaldıramayacağı kadar korkunçtu." Polisler, Knight'ın da evde olduğunu fark etti. Yatak odasında uyur halde bulundu. Yanında boş ilaç kutuları vardı. İntihar etmeye çalıştığı anlaşıldı. Ama hayatta kalmıştı. Bu durum soruşturmayı daha da çarpıcı hale getirdi. Çünkü suçlunun olay yerinde kurbanın bedeninin yanında yatıyor olması alışılmadık bir durumdu. Olay ertesi gün duyulduğunda Muswellbrook kasabası derin bir sessizliğe gömüldü. İnsanlar işlerine giderken gazetelerin manşetlerini gördü. Kadın sevgilisini öldürüp parçalarını pişirdi. Komşular yaşadıkları şoku saklamıyordu. "Onu sokakta hep görürdük, selam verirdik. Böyle bir şey yapacağına inanamazdık." John defalarca Catherine'den korktuğunu söylemişti. Ama böyle bir şey hayal bile edemezdik. Avustralya tarihinde birçok vahşi suç işlendi. Ama Catherine Knight'ın işlediği cinayet benzersizdi. Çünkü kurban yalnızca öldürülmemiş, bedeni parçalara ayrılmış, mutfakta hazırlanmış ve adeta bir yemek haline getirilmişti. Bu dava, ülkede ilk kez bir kadının işlediği bu denli vahşi bir cinayetle gündeme gelmesini sağladı. Halk, bir kadın bunu nasıl yapabilir sorusunu sormaya başladı. Çünkü toplumda kadınların böyle aşırı derecede şiddet içeren suçlara nadiren karıştığı algısı vardı. Ama Catherine Knight bu algıyı paramparça etti. Her katilin ardında bir geçmiş, her geçmişin ardında da izler vardır. Catherine Knight'ın hikayesi de bir gecede başlamadı. Muswellbrook'taki kanlı gecenin gölgesi aslında onun çocukluğunda atılmıştı. Çünkü Catherine sıradan bir aile ortamında büyümedi. Onun çocukluk yılları şiddet, istismar ve kaosla doluydu. Catherine Knight, 24 Ekim 1955'te Avustralya'nın New South Wales eyaletinde doğdu. Ama dünyaya geldiği aile ortamı
başlı başına bir fırtınaydı. Annesi, önceki evliliğinden olan 4 çocuğunu bırakıp Catherine'in babasıyla yasak bir ilişkiye başlamıştı. Bu ilişki, küçük kasabada büyük bir skandal yaratmıştı. Catherine, daha çocukken ailesinin itibarsızlığı, çevrenin yargıları ve aile içindeki kavgalarla büyüdü. Ebeveynleri arasında sık sık şiddet yaşanıyordu. Babası, alkol problemiyle biliniyor ve annesine karşı fiziksel şiddet uyguluyordu. Bu ortamda büyüyen bir çocuğun, güven ve sevgiyle değil, korku ve öfkeyle şekilleneceği açıktı. Catherine'in çocukluğu boyunca duyduğu şeylerden biri, annesinin yakın çevresine sürekli şikayetleriydi. Annesi, kocasının şiddetinden ve aile içindeki cinsel sorunlardan bahseder. Bu sırları çocuklarıyla bile paylaşırdı. Catherine, daha küçük yaşta yetişkinlere ait bu kirli hikayeleri dinleyerek büyüdü. Çocukluk saflığı yerine erken yaşta şiddet ve cinsellikle yüzleşti. Kendisinin daha sonra verdiği ifadelere göre, çocukken yakın akrabaları tarafından cinsel istismara da uğramıştı. Bu iddialar hiçbir zaman tamamen kanıtlanmadı ama hayat boyu onun davranışlarını ve öfkesini şekillendiren bir travma olarak anlatıldı. Catherine, küçük yaşlardan itibaren ikiyüzlü bir kişilik sergiliyordu. Okulda sessiz, içine kapanık bir çocuktu. Çoğu zaman arkadaşları yoktu ve tek başına dolaşırdı. Ama öfke patlamaları aniden ortaya çıkardı. Bir öğretmeni yıllar sonra şunu söylemişti: "Bir an gülümseyen, sessiz bir kızdı. Ama küçük bir şey ters gittiğinde yüzü değişiyor, gözleri adeta nefretle doluyordu." Bu ani değişim özelliği ilerleyen yıllarda ilişkilerinde şiddetle kendini gösterecekti. Ergenlik döneminde Catherine'in davranışları daha da rahatsız edici hale geldi. Evde ve okulda sık sık kavgalara karışıyordu. Özellikle erkeklere karşı saldırgan tavırları dikkat çekiyordu. Bu dönemde ortaya çıkan en belirgin özelliği bıçaklara olan takıntısıydı. Ailesi, Catherine'in odasında yatarken bile başucunda bıçaklarla uyuduğunu anlatıyordu. Daha sonra kendi evinde de bıçak koleksiyonlarını duvara dizip sergileyecekti. Catherine için bıçak yalnızca bir alet değil, güç ve kontrolün sembolüydü. Okul hayatını erken yaşta bırakan Catherine, kasabadaki bir kasap fabrikasında iş buldu. Burada et parçalama işinde çalışmaya başladı. Meslek arkadaşları onun işine olan ilgisini garip buluyordu. Çünkü diğer işçiler için bu sadece bir işti. Catherine içinse kesme, parçalama ve etlerle uğraşma adeta bir haz kaynağıydı. Bir meslektaşı şunu hatırlıyordu: "Diğerleri işi bitirip eve gitmek isterdi. Catherine ise kesmeye devam etmekten keyif alıyordu. Onun için bu bir tür tatmin gibiydi." Bu iş, onun ileride işleyeceği cinayet için bir prova niteliğindeydi. Catherine, genç yaşta ilişkiler yaşamaya başladı. Ama bu ilişkiler kısa sürede şiddetle sonuçlanıyordu. İlk ciddi ilişkisinde, erkek arkadaşına sürekli tehditler savurduğu, kavgalar sırasında bıçak çektiği anlatılır. Bir keresinde partnerini uyurken bıçakla tehdit ettiği, "Beni terk edersen seni öldürürüm," dediği iddia edilmişti. Bu, onun karakterinde bir sabit haline geldi. Terk edilme korkusu ve buna verdiği şiddetli tepki. Catherine Knight, gençlik ve erken yetişkinlik yıllarında toplumdan izole bir yaşam sürdü. Çevresindekiler onun tuhaflığını fark ediyor ama kimse onu ciddiye almıyordu. Çünkü kasaba halkı için o yalnızca dengesiz, garip bir kadındı. Ama aslında Catherine, içinde yıllarca büyüyen bir nefret ve şiddet enerjisi biriktiriyordu. Çocukluğundan taşıdığı travmalar, gençliğinde gördüğü şiddet ve kişisel takıntıları, ileride patlamaya hazır bir bomba gibi bekliyordu. Uzmanlara göre Catherine'in çocukluğu, kişilik bozukluklarının temelini oluşturmuştu. Antisosyal eğilimler, borderline kişilik özellikleri ve obsesif davranışlar genç yaşta onun karakterine işlenmişti. Psikologlar, Catherine'in hayatını şöyle özetliyordu: "Şiddet, onun çocukluğunda öğrendiği bir dildi ve yetişkin olduğunda bu dili çevresindekilere karşı kullanmaya başladı." Catherine Knight'ın çocukluğu, sıradan bir sevgi ve güven hikayesi değil, korku ve şiddetle dolu bir başlangıçtı. Babasının şiddeti, annesinin karanlık hikayeleri, çocukluk travmaları
ve bıçaklara olan takıntısı. Hepsi Muswell Brook'taki o kanlı gecenin zeminini hazırlamıştı. Catherine Knight, geçmişindeki şiddet ve saplantılarla birlikte 1990'ların sonlarına gelmişti. Artık 40'lı yaşlarına yaklaşan bu kadın, hala kasabanın en tartışmalı kişiliklerinden biriydi. Çalkantılı ilişkiler yaşamış, birçok kez partnerlerini bıçaklamış ya da ölümle tehdit etmişti. Buna rağmen hayatına giren yeni bir adam, onun geleceğini dehşet dolu bir sona sürükleyecekti. John Charles Thomas Price. John Price, kasaba halkı tarafından sevilen, neşeli ve çalışkan bir adamdı. 1955 doğumluydu. Catherine ile aynı yaştaydı. Çevresinde Price olarak biliniyordu. İş yerinde güvenilir, arkadaş canlısı biriydi. Önceki evliliğinden 3 çocuğu vardı. Onu tanıyanlar şöyle anlatıyordu. Her zaman espriliydi. İnsanların güvenini kolay kazanırdı. Çocukları için yaşayan bir babaydı. Ama aynı zamanda hayatı boyunca risk almaktan da çekinmeyen, maceraperest bir yanı vardı. Belki de bu özelliği, Catherine Knight gibi tehlikeli bir kadınla ilişkiye başlamasına neden oldu. Catherine ve John'un yolları 1990'ların ortasında kesişti. Başlangıçta ilişkileri tutkulu ve eğlenceli görünüyordu. John'un arkadaşları, onun Catherine'in cazibesine kapıldığını söylüyordu. Knight, yemek yapma, ev işlerinde beceri ve dışarıya karşı cazip bir kişilik sergiliyordu. Ancak kısa süre sonra Catherine'in karanlık yönü kendini göstermeye başladı. Kıskançlık krizleri, öfke patlamaları ve bıçaklarla ilgili tehditler yeniden sahneye çıktı. İlk kavgalar, Catherine'in John'un önceki evliliğinden olan çocuklarını kıskanmasıyla başladı. John, çocuklarıyla vakit geçirdiğinde Catherine öfkeye kapılıyor, kavga çıkarıyordu. Bir tartışmada Catherine, John'un iş yerinde çalışan arkadaşlarının yanında onu küçük düşürdü. Başka bir seferde ise evde çıkan tartışmada John'un kıyafetlerini kesip parçaladı. Ama en korkutucu olaylardan biri, Catherine'in evdeki bıçak koleksiyonunu kavga sırasında çıkarıp John'a doğrultmasıydı. John, bu anı arkadaşlarına anlatırken şöyle demişti. "Bir gün beni öldürecek. Eminim bundan." John'un arkadaşları ve komşuları bu ilişkinin tehlikeli olduğunu görüyordu. İş yerindeki dostları ona sürekli Catherine'den ayrılmasını söylüyordu. Hatta John'un patronu bile onun güvenliğinden endişe ederek bu ilişkiyi bitirmesi gerektiğini vurguladı. Ama John, zaman zaman ayrılmasına rağmen Catherine'in manipülasyonları ve tehditleri yüzünden geri dönüyordu. Catherine, John'a defalarca "Beni terk edersen seni öldürürüm." demişti. Bir komşusu yıllar sonra şöyle diyecekti. "Hepimiz bunun kötü biteceğini biliyorduk. Ama John'un bu kadar korkunç bir şekilde öleceğini tahmin edemezdik." 2000 yılının başlarında John, çevresine sürekli aynı cümleyi söylüyordu. "Beni öldürecek. Catherine bir gün beni öldürecek." Hatta bu sözlerini sadece arkadaşlarına değil, kendi çocuklarına da aktardı. Çocukları babalarının bu korkusunu ciddiye alıyordu. Ama John yine de Catherine ile yaşamaya devam etti. Onun için bu ilişki hem korkutucu hem de kopması zor bir bağ haline gelmişti. Catherine'in manipülatif tavırları, zaman zaman nazik ve cazibeli görünmesi, John'un kararsız kalmasına neden oluyordu. Şubat 2000'ine gelindiğinde, John Price artık ilişkiden tamamen kurtulmak istiyordu. Çocuklarına ve iş arkadaşlarına Catherine'in ölüm tehditlerinden bahsetti. Komşularına, "Eğer başıma bir şey gelirse sorumlusu Catherine'dir." dedi. Ama bu kararını uygulamak için çok geçti. Catherine, bu ayrılığı kabul etmeyecekti. O ayın sonunda Catherine ile John arasındaki gerilim doruğa çıktı. Tartışmalar şiddetlendi. John'un evinde kavga sesleri duyuldu. John, çevresine "Bu iş burada bitecek." diyordu. Ama Catherine'in gözünde bu ilişki ölümle bitmeden sona eremezdi. 29 Şubat 2000 gecesi John Price evine döndüğünde kaderinden kaçamayacaktı. Onun korktuğu şey gerçekleşti. Catherine Knight, yıllardır içinde taşıdığı şiddeti, kıskançlığı ve öfkeyi en korkunç şekilde açığa çıkaracaktı. 29 Şubat 2000 gecesi John Price evine döndüğünde kaderinden habersizdi.
iş arkadaşlarına ve çocuklarına günlerdir aynı şeyi söylüyordu. Bir gün beni öldürecek. Catherine'den korkuyorum. Ama o korkunun gerçekleşeceği gece gelip çatmıştı. Akşam saatlerinde John ve Catherine tartıştı. John, Catherine'in artık evine girmesini istemiyordu. Ancak Catherine, evine gizlice girmeyi başardı. Kavga büyümeden John yattı ama o sırada Catherine'in öfkesinin dindiğini sanıyordu. Gece yarısı Catherine, bıçak koleksiyonundan birini eline aldı. John, yatak odasında uyurken defalarca bıçakladı. Resmi rapora göre John Price en az 37 bıçak darbesi aldı. Bazıları ölümcül olmasa da John'un direnmeye çalıştığını gösteriyordu. Evin içinde kan izleri, John'un yaşam savaşı verdiğini ortaya koyuyordu. Ama sonunda gücü tükendi. John Price'ı öldürdükten sonra Catherine durmadı. Bedeni parçalamaya başladı. Derisini yüzüp kapıya astı. Bu görüntü, olaya şahit olan polislerin hayatları boyunca unutamayacağı bir manzaraydı. Daha da korkunç olanı, Catherine'in mutfağa geçip John'un etlerini parçalamasıydı. Büyük bir tencereye patates, kabak ve sos koyarak John'un bazı parçalarını pişirdi. Sonra bu yemekleri tabaklara servis etti. Her tabağın üstüne John'un çocuklarının isimlerini yazdı. Bu yalnızca bir cinayet değil, bir işkence ve mesajdı. Catherine, John'u öldürmekle kalmamış, çocuklarına dehşet saçacak bir psikolojik oyun kurmuştu. Sabah olduğunda John işe gitmedi. Arkadaşları alarma geçti ve polise haber verdi. Polis kapıyı açtığında evin içi sessizdi ama kan kokusu ağırdı. Yatak odasında parçalanmış beden, mutfakta kaynayan tencere ve isim kartlı tabaklar. Olay yeri incelemesine katılan polislerden biri yıllar sonra şunu söyledi. Bütün kariyerimde gördüğüm en korkunç sahneydi. Bir insanın başka bir insana yapabileceği en uç noktayı gördük o gün. Catherine Knight ise evdeydi. Yatak odasında ilaç içerek intihar etmeye çalışmış ama hayatta kalmıştı. Polis, Catherine'ı hemen gözaltına aldı. Sorguda ilk başta sessiz kaldı. Daha sonra sakin bir ses tonuyla cinayeti işlediğini kabul etti. Ama bunu öfkeden yaptığını söyledi. Savcılar için dava açıktı. Kanıtlar çok güçlüydü. Ama Catherine'in psikolojik durumu davayı karmaşık hale getiriyordu. Psikiyatristler, onun ağır kişilik bozukluğu, narsistik eğilimler ve borderline özellikler taşıdığını rapor etti. 2001 yılında başlayan dava, Avustralya tarihinin en ses getiren davalarından biri oldu. Mahkeme salonu dolup taşıyordu. Medya, Catherine Knight'ı Avustralya'nın en korkunç kadını ilan etti. Knight'ın savunma avukatları, onun zihinsel sorunları nedeniyle suçunun hafifletilmesi gerektiğini savundu. Ancak jüri, cinayetin planlı olduğunu ve Knight'ın ne yaptığının farkında olduğunu kabul etti. Sonuçta Catherine Knight, ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Avustralya tarihinde bu cezayı alan ilk kadın oldu. Basın, Catherine'i sürekli bir canavar gibi tasvir etti. Gazeteler, onun bıçak koleksiyonundan, John'un çocukları için hazırladığı tabaklardan ve polisin gördüğü kanlı sahnelerden bahsediyordu. Televizyon kanalları günlerce davayı canlı yayınladı. Avustralya halkı, bu olaydan sonra kadınların da en az erkekler kadar şiddet uygulayabileceğini acı bir şekilde öğrendi. Catherine Knight bugün hala cezaevinde ömür boyu hapis yatıyor. Toplum içinde asla serbest bırakılmayacağı kesin. Psikologlar onun hala manipülatif ve tehlikeli olduğunu söylüyor. Cezaevinde diğer mahkumlar tarafından bile korkulan biri olarak biliniyor. Onun adı Avustralya suç tarihine yalnızca bir katil olarak değil, aynı zamanda bir efsanevi dehşet figürü olarak kazındı. Catherine Knight vakası, Avustralya'da ev içi şiddet, kadın suçluluğu ve ruhsal hastalıkların etkisi üzerine uzun tartışmalara yol açtı. Bu dava hala kriminal psikoloji derslerinde örnek vaka olarak inceleniyor. Onun hikayesi şu soruyu gündeme getiriyor. Katil doğulur mu, yoksa yaşananlar mı insanı canavara dönüştürür? Bu tarz videoların devamı ve beni desteklemek için düşüncelerinizi yorumlar kısmında benimle paylaşabilirsiniz.